Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yakın zamanda bir short videosu paylaştım. Short videosu Android Auto Coolwalk ile alakalıydı. Hem bu telefon hem de şu anda çekimi yaptığım şurada görüntüde gördüğünüz telefon beta üyeliği yok. Ve Android Auto Coolwalk şu anda çekim yaptığım telefonda çalışıyor. Samsung S10 Plus. Bunda henüz çalışmıyor. Bunda da güncelleme yaptım. Bunun Android Auto Coolwalk menüsünün nasıl getirileceğini göstereceğim size. Evet, taktığımızda Android Auto'ya çalışmayacak. Göstereyim. Kabloyu takalım hemen. Evet, kabloyu taktım. Bakın şimdi Android Auto çıkacak. Evet, görüyorsunuz. Sadece podcast çıkıyor ama eski şekilde. Yani Coolwalk görünümü yok. Coolwalk görünümünün nasıl çıktığını göstereceğim. Şimdi bu telefonda ayarlara geleceğim. Android Auto'yu bulacağım buradan. Bu da dediğim gibi beta sürümü olmayan bir Android Auto. Hemen sürümünü görelim. 8.6 625.054 release diyor. Bunu da ben Google Play'den yükledim. Geliştirici ayarı nasıl açılıyor? Bunu da kanalımda göstermiştim. Bakın. Geliştirici ayarları menüsü gelmiyor. Geldim. Sürüm ve izin bilgileri diyorum. Defalarca bastım. Bu menü çıktı. Tamam dedim. 3 çizgiye geldim. Geliştirici ayarlarına girdim. Bir kere bilinmeyen kaynaklara izin verirseniz bir sürü şeyi kullanabilirsiniz. Video çözünürlüğünü de buradan ayarlarsınız. Geri kalanı bakıyorum. Geri kalan ayarlara bir şey yapmaya gerek yok. Burada neyi açtım ben? Görev çubuğu widgetlarını açtım. Diğer ayarlarda bu şekilde. Evet, şimdi APK indiriyorum. Neden? Çünkü gerekli ayarları yaptığım halde eski stilde açıldı. 8.8 versiyonunu indiriyorum. Bakalım bu telefonda nasıl olacak. Dediğim gibi S10 Plus'ta çalışmıştı. Evet, uygulamayı güncelliyorum şimdi. Bakalım çalışacak mı? Güncellemeyi yaptım. Tekrar açıldı Android Auto. Bakıyorum. Evet, Coolwalk şeklinde bu da açıldı. Gördüğünüz gibi. Yani neydi bu? Size sürümü gösterdim. 8.6 idi. Ben bunu Android Auto APK yazıp şöyle göstereyim. Böyle yazdım. Şuradan apkmirror.com'dan hangisini indirdim? Telefonuma uygun olanı. O da hangisiydi? Bu telefona uygun olan Android Auto 8.8 6304. Bu 6304'ün hangisini indirdim? Bu telefonun işlemcisine uygun olanı, yani ARM64 V8A, şunu indirdim. Onu kurdum. Onu kurduktan sonra gördüğünüz gibi bu geldi. Ne var? Mesela size özel diyor. Bastığımızda Kaldığınız yerden devam etmek ve çok daha fazlasına ulaşmak için podcast açıldı otomatik olarak App Store'dan veya Sıcaklık 6 derece ve çoğunlukla bulutlu bir hava var. gibi buna ulaşabiliyoruz. Buraya sıcaklık yerine bir şey ekleyebiliyor muyuz? Üzerine basılı tutup kaydırıyorum, bir şey olmadı. Ayarlara girebiliyoruz burada. Evet, altta yine neyi dinliyorsak o görünüyor. Bakın buradaki ayarlar da değişti. Gördüğünüz gibi. Öneri kartları yol göstermek için olan bir takım şeyler. Buna bastığınızda genel görünüme geçiyorsunuz. Bir daha bastığınızda bu diğer menüye, bütün uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Bir daha bastığınızda buna geçiyorsunuz. Ama benim telefonumda eski sürüm var. Eski sürüm hangisi var? 8.6 6250 ile başlayan sürüm var. Onu bağladıktan sonra nasıl olacak? Bu arada ona bakalım. Genel uygulama menüleriyle Coolwalk ana ekranına dönüş arasında sıkıntı vardı. Şimdi göstereceğim onu size. Evet, açtım. Yine size özel çıktı. GPS açmadığım için harita çıkmadı. Bakın mesela burada buna geçiyorum. Hepsini görebiliyorum burada. Uygulamalarımın. Ama bir daha bastığımda Coolwalk'a geçmiyor. Neden? Hemen neden olduğunu söyleyeyim size. Ben 8.6 6250'de olduğum için. Bakın basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Diğer ekrana geçmiyor. Hemen ben de güncellemeyi yapacağım. Bakalım bu sorun düzelmiş mi onu göreceğim. Bu arada ben de Fermata Auto, CarTube ve IP Car TV hepsi buna güncellemeyi yaptıktan sonra da değişmedi yani. Telefonu ayırıyorum ve güncellemeyi indireceğim. Burada gördüğünüz gibi şimdi bu telefonda da güncellemeyi yapacağım. Android Auto sürümünü göstereceğim size. Ne var sürüm? 8.6 625 054.
Bununla CoolWalk ekranına geçişte, menüsüne geçişte sıkıntı yaşamıştık. Çıktı burada. Bu siteler güvenli midir değil midir? Bu kendi seçiminiz. Kendiniz yapacaksınız seçimi. Ben bu konuda sorumluluk kabul etmiyorum. Herkesin kendi düşüncesi, kendi kararı ve kendi alacağı risktir. Telefonunuza uyumlu olmayabilir, cihazınıza uyumlu olmayabilir, dosyalar güvenli olmayabilir. Açık olarak paylaşılan herkesin ulaşabildiği dosyalar sonuçta. Evet, ben bunu seçiyorum. Android Auto. See Available Downloads diyorum. 88630 var. Ben onu seçiyorum. Çünkü ARM64 V8A benim işlemcim. Hemen aşağı inip Download APK diyorum. İndirmeye başladı. Şimdi yeniden kaydı. Android Auto'yu indirdiğim telefon üzerinden devam ediyorum. Bakın yine CoolWalk var. Bu devam ediyor. Android Auto'nun 8.8 versiyonunu yükledikten sonra bakın bu problem düzeldi. Bir 8.6'da buna bastığımda hiçbir şey olmuyordu. Bu şekilde CoolWalk menüsüne geçiyor. Bu şekilde düzeldi. Her türlü özelliği kullanılabiliyor. CoolWalk'un bütün özelliklerini şu anda kullanabiliyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ne yaptım? Android Auto APK yazdım Google'a. APK Mirror sitesinden yükledim. Dediğim gibi bu riski ben kendim aldım. Siz de yüklerseniz kendi riskinizi kendiniz almış olacaksınız. Yükledikten sonra benim şurada CoolWalk menüsü ile normal menü arasındaki geçiş problemi çözülmüş oldu. Böylece Android Auto CoolWalk'u kullanarak çok daha böyle kullanışlı, kolay erişim kısa yolları olan, altta da ikonlar olan, ikondan direkt ulaşabileceğimiz daha kullanışlı bir Android Auto'ya geçmiş olduk. Yeni versiyon 8.8'de hatta daha dengeli çalışıyor. Bence başarılı olmuş. Bu arada demin bir ayardan bahsetmiştim. Ayarlarda şöyle bir şey vardı. Hemen göstereyim. Bu telefona da 8.8'i yüklemiştik. Neyi göstermiştim size? Görev çubuğu widgetlarını göstermiştim. Bakın ne değişiyor bunu değiştirdiğimizde. Alta sadece ikonlar veya devam eden podcast açık mesela. Devam eden uygulamanın müzik programı olur, başka bir şey olur. Kontrol düğmeleri geliyor. Bunu kapattığınızda ise kısa yollar geliyor. Bu açık olduğunda ise başka ekrana geçtiğiniz zaman bunu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.